Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdum ben. 2016'da malum hadise yaşandıktan sonra 71 tane eczanenin SGK ile sözleşmesi feshedildi. İTÜ mimarlığın altına Hacet ve eczacılığı yazdım. Bizim gibi reçete ağırlıklı çalışan eczanelerin yaşam hakkı yok demektir. Devlet bütün gücüyle karşınızda. Ben eczanelerimi hemen bir hafta içerisinde satışa çıkardım. B2 seviyesinde Almanca öğrendim. 1,5 yıl orada çalıştıktan sonra da bu eczaneyi devraldım. Bir Almandan devraldım. Sizin dediğiniz gibi olsun. Biz hata yaptık. Sizin bu tercihlerinizin neticesinde Türkiye'de hangi mevzu daha iyiye gitti? Türkiye'de gerçekten sıkışmışsa, başka bir şey yapma imkanı kalmamışsa, yurt dışı onun için çok çok daha hayırlı görünüyorsa Rabbim sıkıntısız, zahmetsiz, en kolay şekilde onlara da nasip etsin. Almanya Ölde'den herkese merhaba. 5 yıl önce buraya gelip eczacılığını burada devam ettiren Yakup Deniz Bey ile beraberiz. Yakup Bey merhaba. Merhaba. Burada nasıl eczacı oldunuz onu dinleyeceğiz sizden ama ondan önce şöyle sizi bir tanımak istiyoruz. Yakup Deniz kimdir? Sivas'ın Akçayniş köyünden 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. 3 erkek kardeşiz, 2 de kız kardeşimiz var. Ben 4.'üyüm. Erkekler içerisinde de en küçüğüyüm. Babam İnşaat müteahhitliği yaptı uzun süre, asıl ünvanıyla kalıpçı. Bir abim burada, o da Dortmund'da yaşıyor aşağı yukarı 30 yıldır. İşçi olarak gelmişti. Şimdi kendi firmasını kurdu, kendi işini yapıyor. Nakliye işi yapıyor. Eşim, o da eczacı. Sınıf arkadaşıyız eşimle. Hacettepe Eczacılık'ta aynı dönem kazandık ama o benden 2 sene önce bitirdi. Daha çalışkan bir öğrenciydi. O Denizlili, biz Sivaslıyız. Ortada buluştuk Ankara'da. 3 tane kızımız var. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdum ben. Şarkışla Kayseri ile Sivas'ın tam orta noktasında. Kültürel olarak Kayseri'ye daha yakın ama Sivas'a bağlı bir ilçemiz. İlkokula orada gittim. Hürriyet İlkokulu, ben de emeği çok sağ olsun. İlkokul öğretmeni Mahmut Hoca bize çok emek verdi. O zaman Rabbim nasip etti. Sivas merkezdeki Anadolu Lisesi'ne ve devlet parasız yatılı sınavını kazandım. Ortaokul ve liseyi Sivas'ta Selçuk Anadolu Lisesi'nde okudum yatılı olarak. Son 6 ay kalası okuldan tasdiknamemi aldım Selçuk Anadolu Lisesi'nden. Şarkışla'daki, ailemin yanındaki normal düz liseden çıkışımı aldım. Mezun olduktan sonraki sene İstanbul'da bir dershaneye kayıt oldum. Üniversite sınavına hazırlandım. Bağcılar'da kalıyordum. Bağcılar'dan Bakırköy'e minibüsle seyahatler çok hoşuma gitmese de İstanbul güzel bir seneydi. Dershaneye gitmek, mezun olarak sadece sınava hazırlanmak. Sonrasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. 99 yılında giriş yaptım. Ben çok böyle düzenli ders çalışabilen iyi bir öğrenci olduğumu söyleyemem. İlkokul dahil. Hep mimarlık düşündüm. Çizime karşı da ciddi bir yeteneğim ve hevesim var. Hatta lisedeyken araba tasarımları yapar, resimler çizer, onları Renault'a gönderirdim. Üniversiteden de açıkçası beklentim endüstri ürünleri tasarımı kazanmaktı. Oradan otomotiv sektörüne geçiş yapmak. O sene, bizim girdiğimiz sene 2 tane fakültede, İTÜ'de ve ODTÜ'de vardı bu. Ben de sınavdan çok iyi bir netice aldım. Kazanacağımı düşünüyordum ama bizim girdiğimiz sene ortaöğretim başarı puanları sonradan eklendi. Okulda çok başarılı, sınav notları iyi olan bir öğrenci olmadığımız için diğer arkadaşlar 40 tam puan üzerinden ortaöğretim başarı puanı alırken benim rakiplerim, ben 27 puanla yarışa dahil oldum. Dolayısıyla 4000'den 9000'e geriledim sıralamada. Ben de hiçbir şekilde gelmeyeceğini düşündüğüm İTÜ mimarlığın altına Hacettepe Eczacılığı yazdım. Başka eczacılık yok tercihlerimde. Ve neticede Hacettepe Eczacılık geldi. İşin enteresan kısmı, eşimin de benzer bir hikayesi var. O da normalde o sene yerleştirmelerde ciddi bir hata oluyor 99 yılında. İlk önce Ankara Siyasal'a kayıt yaptırıyor. Sonrasında yazı geliyor ki yerleştirmenizde hata oldu, Hacettepe Eczacılık. Rabbim bir şekilde buluşturmuş. Hani denir insanın ölüm tarihiyle evleneceği kişi değişmezmiş diye. Bizimki de öyle yazılmış. Bir şekilde orada tanıştık. İlk eşim mezun oldu. O mezun olduktan sonra, 2003 yılında mezun olduktan sonra biz nişanlandık. Nişanlıyken ilk 10 eczane açtık 2004 yılında. Ondan bir sene sonra ben tek bir dersim kalmıştı. Onu arada verdim. Arada biz evlendik. Evlendikten sonra diplomamı aldım. Ben 30 yaşında askere gittim 2010 yılında. İkinci çocuğumuz yeni doğmuştu. Birinci 4 yaşındaydı, küçük de 4,5 aylıktı. 30 yaşında iki çocukla birlikte askere gidince, evlendikten sonra da diplomayı alınca eşim arada böyle bana takılıyor. Ben bunu hem okuttum hem askere gönderdim diye. Sonrasında biz 2006 yılında ikinci eczaneyi açtık. Rabbim lütfetti. Her geçen gün orası gelişti. Hastalar bizi sevdi. 12 sene eczacılık yaptık 2 eczaneyle birlikte. Aynı bölgede ve 2 eczanemiz bir 10 metre mesafede yan yanaydı.
Peki güzel bir eczaneniz vardı. Hatta iki eczaneniz İki vardı. eczanemiz İşleriniz de güzeldi. Keyfiniz de yerindeydi. Keyfinizi niye bozup buralara geldiniz? 2016'da Türkiye'deki malum hadise yaşandıktan sonra biz de az çok bilinen insanlardık. Ankara'da, Ankara Eczacı Odası'nda görev de aldık. Ben de eşimle görevliydik. Sonrasında meslek hayatımızda biz yine doğru bildiğimiz şeyi yaşamaya çalıştık. Almayı düşünmeden vermek. Bu bana İslam'ın özündeki aşk karşılığı gibi geliyor. Yani ben insan olarak herhangi bir ilişkimde, eşimle ilişkimde, çocuğumla ilişkimde, komşumla ilişkimde, müşterimle ilişkimde almayı düşünmeden vermeyi düşünen bir insansam, önce vermeyi, önce faydalı olmayı, önce yararlı olmayı düşünen bir insansam yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Ve biz işimizde de, komşularımızla ilişkimizde de, ailemizle ilişkimizde de hep böyle yaşamaya çalıştık. Bu bize mağduriyetler yaşatmış olabilir ama şöyle hayatımın geneline baktığımda bu hep kazandırdı. Yani insanlar bize güvendi, biz insanlara güvendik, güzel samimi ilişkiler kurduk. Bu hadiseler yaşandıktan sonra da birçok hastamızın samimi olarak bizimle alakalı mağduriyet yaşamamızdan üzüldüğünü gördük. Ankara'da o zaman 71 tane eczanenin SGK ile sözleşmesi feshedildi. Bir eczanenin Türkiye şartlarında burada da öyle. Sözleşmesinin feshedilmesi demek SGK ile bizim gibi reçete ağırlıklı çalışan eczanelerin yaşama hakkı yok demektir. SGK'nın bizimle sözleşmesini iptal etmesi demek, sizin cironuzun %70'ini, 80'ini kaybetmeniz demek. Geri kalan %30'u sizi yaşatır ama o %30'u da reçete için gelen eczanenize diğer farklı şeyler satmak suretiyle kazanıyorsunuz. Eğer siz reçete karşılayamıyorsanız, hasta size gelmezse diğerlerini de satamazsınız. Ticari faaliyetinizi devam ettirme şansınız kalmıyor. 15 Ağustos'ta biz ilk defa ödeme alacaktık SGK'dan. 71 eczane biz ödemelerimizi alamadık. Bizden daha önce depoların bundan haberi oldu. Hemen daha aynı gün depolar bizi ziyarete geldi. Ne için ziyarete geldi? Alacaklarını nasıl tahsil edeceklerini konuşmak için. Onlar da şunun farkındaydı, biz de onun farkındaydık. Hani bu bugünden yarına değişecek bir hadise değil. Yani devlet bütün gücüyle karşınızda. Ben eczanelerimi hemen bir hafta içerisinde satışa çıkardım. İki eczanemizi dükkanlarıyla, mülkiyetleriyle birlikte. O günkü piyasa değerinin belki %50 altında bir fiyatla, çok uygun bir fiyata satışa çıkardım. Bizim yetişme tarzımız hep önce bir şeyler vermek dediniz. Bazen de insan böyle çok verici olunca, çok iyilik yapınca iyilikten maraz doğduğu dönemlerde oluyor mu? Ya, muhakkak oluyordur ama bunlardan pişmanlık duymama noktasında kendime telkin veriyorum. Yani insanlara olan güvenimi yitirmek istemiyorum. Örnek veriyorum, siz gelmişsiniz benden ilaç almışsınız. Çocuğunuz için ilaç almışsınız, eşiniz için ilaç almışsınız ama parasını henüz ödememişsiniz. Bu hadiseler olduktan sonra, eczaneleri kapattıktan sonra benim personelim aynen devam ettiği için onlar önceki borçları tahsil etmek adına hastalara söylediler. Birçok hastadan şunu duydular ve bunu bana uzun süre söylemediler üzüleceğimizi düşündükleri için. Keşke daha fazla borç taksaymışız onlara. Keşke 300 değil de 500 taksaymışız, 1000 taksaymışız. Ne parası vereceğim onlara, bir de param vereceğim. Siz benden iyilikten başka, güler yüzden başka, hizmetten başka, saygıdan ve sevgiden başka bir şey görmediniz ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi'ye olan borcunun ödenmesi için vasiyet bırakıyor değil mi? Karşımızdaki insanın kimliğinin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Eğer sizin borcunuz varsa ödemek zorundasınız. Arkadaşlarıma, personelime dedim ki siz onlara benim selamımı söyleyin. Burada ben artık bu borcu onlardan istemiyorum. Ben ahirete alacaklı olarak gidiyorum. Ben onu ahirette tahsil edeceğim onlardan. Bunu hiç kimse için demek istemezdim ama bir Müslümanın kendisine bunu yakıştırması, 3 kuruşluk menfaat için başka şeyleri kullanarak keşke daha fazla borç taksaymışız onlara demesini ben hiçbir şeye sığdıramıyorum. Ama onunla birlikte başta da söyledim, ben insanlara güvenmeyi peşin peşin aldatılma pahasına tercih ediyorum. Yani aldatılsak da aldatan olmak istemiyoruz Aynen. diyorsunuz. Kesinlikle. Ama en güzeli hem Aldanırız ama aldatılmayalım aldatmayız. hem de aldatmayalım. Kesinlikle. Yani aldanmamak için tedbirlerimizi alalım. Hüsnü zan, adem-i itimat, tabii ki uyanık olalım. Ama bu bizi insanlara karşı güvensizlik boyutuna götürmesin. Yani insanlara peşin bir yargıyla güvenmemektense peşin bir yargıyla güvenip aldanmak bence evla. Peki şöyle geriye dönüp baktığınız vakit yarım kaldığından dolayı veyahut yanlış yaptığınızı düşündüğünüzden dolayı pişman olduğunuz hiçbir şey yok mu? Kendi eksikliklerime pişmanım. Mesela en büyük pişmanlığım özellikle bu yurt dışı serüveni başladıktan sonra
Öğrendiğim dili, İngilizceyi ve Almancayı muhafaza etmemiş olmak. Kendimi çok yönlü yetiştirmemiş olmak. Kendi adıma pişmanlığım bu. Ama Tercihleriniz konusunda pişmanlığınız var mı? tercihlerim konusunda hiçbir pişmanlığım yok. Ben çünkü yanlış hiçbir şey yapmadım. Rabbim güzel imkanlar nasip etti. Güzel kazancımız oldu. Vergimi bir kuruş eksik ödemedim. Muhasebecim bunun şahididir. Bizim ne ödememiz gerekiyorsa biz onu ödeyelim dedim. Keçiören Vergi Dairesi bana plaket gönderdi. Vergimizi düzenli ve layıkınca ödediğimiz için, iyi vergi ödeyen eczacılar olduğumuz için. Bu noktada hiçbir tereddütüm yok. Helalinden kazandığımı düşünüyorum ve helalinden de harcadığımı düşünüyorum. Biraz araba hevesim vardır. Hep lüks araçlara bindim, spor araçlara bindim. Ama Türkiye gibi yerde, küçük yerlerde, insanların gözünün önünde siz sıfırdan böyle bir başlangıçla 8-10 sene gibi bir süre içerisinde dükkanlar, ev, lüks arabalar satın alıyorsanız bu insanların gözüne batıyor. Kendi adıma pişmanlığım şu, insanların gıpta damarını tahrik etmemek gerekiyormuş. Hiç kimseye caka satmak adına almadım, satmadım. Ama bu bana mutluluk veriyordu. Hevesim vardı, istiyordum, yaptım. Yanlış mı yaptım? Kendi adıma iç muhasebesi olarak keşke yapmasaydım diyorum. Türkiye'de dükkanlar kapandı ama burada da Almanya'da da eczacısınız şu an. Evet. Resmi olarak da. Peki bu süreç nasıl oldu? Bu başarı sürecini bir kısa dinlemiş olsak sizden. İlk istenen şey B2 seviyesinde Almanca dil seviyesine sahip olmak. Türkiye'deki valiliklere denk gelen ilgili bir kurum. Bizden şunu istiyor, önce kendimize bir staj yeri bulmamız ve C1 seviyesinde mesleki dil sınavını kazanmamız. Bu süreçte biz staj yaparken veya sadece gözetlemek için hospitasyon denen süreçle eczanede başladıktan sonra dil sınavına hazırlanıyoruz. Bu kimisi için 3 ay, kimisi için 1 yıl, 2 yıl ama bu sınavla alakalı bir sınırlama yok. İstendiği kadar bu sınava girilebilir. Bu sınav geçildikten sonra da 2 yıllık geçici bir izin alınıyor. O geçici izinle hasta karşılayabiliyorsunuz, eczanede çalışabiliyorsunuz. Stajyer olarak da çalışabilirsiniz. Çalıştığınız eczanenin durumuna göre normal maaşlı bir işçi gibi de çalışabilirsiniz. Ama o 2 yıllık geçici süreyi size asıl önemli olan bir sonraki denklik sınavı için veriyor. Yani o süreçte buraya adapte olmanız, dilinizi ilerletmeniz, buradaki ilaç isimlerine, firmalara, işleyişe vakıf olmanız, hastaları tanımanız, o süre içerisinde de diğer sınava girmeniz gerekiyor. Bu sadece bize özel bir şey değil, Almanya'daki benzer fakültelerin hepsiyle alakalı bir durum. Eğer Almanya mezunuysanız da girmeniz gereken bir sınav eczacılıktan ve 2 defa tekrar etme, 3 defa sınava girme hakkınız var. Bu 3 defa içerisinde bu sınavı veremezseniz bir daha ömür boyu burada o mesleği yapma şansınız yok. Bu bir stres nedeni. B2 seviyesinde Almanca öğrendim, o sınavlarımı verdim. B2 sınavının sonucu gelmeden de bilmiyorum kaç tane eczaneye başvurdum ama belki 30 tane eczaneye başvurdum kendi çevremde bana yakın olan. Staj yapabilmek için, hospitasyona başlayabilmek için. Umudumu kesmiştim. En son evimizin 5 dakika yürüyüş mesafesinde çok yakın bir eczane döndü. Orada başladım tam 3 sene önce. 3 veya 4 ay gibi bir sürede. Mesleki dil sınavına girdim. Buradaki eczacılar odası yapıyor o sınavı. Onu verdim çok şükür. Sonra aynı eczanede çalışmaya başladım o geçici izinle. O zamanki işverenim 3 tane eczanesi vardı. O eczanelerden birisine şube müdürü olarak çalışmamı teklif etti. Güzel bir imkandı. Orada çalışmak da istiyordum. Güzel de bir pozisyondu. Personeli tanıyorum, hastaları tanıyorum ama denklik sınavı dediğimiz sınav gerçekten zor bir sınav ve oturup belki sınavdan önce birkaç ay ciddi kapanıp tekrar etmek gerekiyor. Onun için ben oradan o teklifi geri çevirmek zorunda kaldım ve 2 ay evde sadece ders çalıştım. Eylül ayında sınava girdim. Çok şükür ilk seferde nasip oldu, geçtim sınavı. Sonrasında da evime biraz uzak, bir 80 kilometre uzak bir yerde bir eczanede şube müdürü olarak başladım. 1,5 yıl orada çalıştıktan sonra da bu eczaneyi devraldım. Bir Almandan devraldım. Eczacı 80 yaşına girdi. Biz 1 Ağustos'ta devraldık. Onun 3 Ağustos'ta doğum günüydü. 80 yaşıyla birlikte emekli oldu. Eczaneyi devretti. Ama işin güzel yanı o da babasından 74 yılında devralmış bu eczaneyi. 49 sene, 50 sene civarında işletmiş. Babası da 51 yılında ilk defa açmış eczaneyi. Yani aşağı yukarı 72 yıldır burada olan bir eczane. Mayers Apoteki ismini değiştirmek istemedik. Hem o eczacının ve ailesinin emeğine hürmeten hem de ticari olarak isim değiştirmenin bana bir getirisi olmadığı için aynı ismiyle, bütün logolarıyla, reklamlarıyla bütün haklarını devraldık. 10 binlerce insan Türkiye'den kalkıp deseydik ki biz Almanya'da yaşamak istiyoruz.
Bundan sonra burada mesleğimizi yapmak istiyoruz veya bir eğitim bursu almak istiyoruz. Bize hiç kimse bunu vermezdi. Burada oturma hakkı vermezdi. Özendirmek açısından bir şey söylemek istemem. Rabbim herkes için hayırlı olanı versin. Ben şuna inanıyorum. Realist olarak bakmak gerekirse, Türkiye'de gerçekten sıkışmışsa, başka bir şey yapma imkanı kalmamışsa, bir şekilde yurt dışı onun için çok çok daha hayırlı görünüyorsa, Rabbim sıkıntısız, zahmetsiz, en kolay şekilde onlara da nasip etsin. Burada tabii hastalar her gün karşınıza geliyorlar. Belki onlarca insanla muhatap oluyorsunuz her gün. Bu toplum insanını nasıl görüyorsunuz? Veya şunu da eklemiş olayım. Bu toplumun bir parçası olarak kendinizi görebiliyor musunuz? Toplumun bir parçası olarak kendimi görebiliyorum ama çok da hissi davranmak istemiyorum. Eğer ülkemdeki gibi, ana vatandaki gibi toplumun bir parçası olarak kendimi görmek istersem, böyle bir yanılgıya düşersem hayal kırıklığı yaşayabilirim. Çünkü kültürümüz farklı, dinimiz farklı, beklentilerimiz, yaşam tarzımız farklı. Bunları ayrılık gerekçesi olarak söylemiyorum. Sadece gerçekçi yaklaşabilmek için söylüyorum. Bunları bilerek muhataplarımızla da bu şekilde ilişkiler kurmak gerekiyor. Ama özellikle Almanya için, Alman dostlarımız, komşularımız, çalışanlarımız için samimiyet olmazsa olmaz ilk şart. Eğer biz samimiysek, kendimizi samimi ifade ediyorsak, insanları seviyorsak bir şekilde ortak noktada buluşuluyor. Mesela biz Akdeniz insanıyız. Bir Yunanistan'ın, bir Romanya'nın, bir mesela Portekiz'in, bizim çalışanlarımızın hepsi Alman, bir tanesi Portekiz'de. Sıcaklığı kesinlikle kuzey ülkelerinde, Almanya ve daha kuzey ülkelerinde yok. İlk başta kesinlikle nezaket çerçevesinde yüzünüze gülüyorlar. Yüzünüze gülme ve samimi ilişki neticesinde siz daha farklı bir iletişim bekliyorsunuz. Ama o nezaketen bir gülümseme ve size tanıdığı bir süre. Kuzey ülkeleri, Almanya'da dahil sıcak ilişkiler kurmuyor. İlişkilerde belli bir seviyeyi tutuyor ve bir adım ötesine geçmiyor. Örnek veriyorum, çocuklarımız okullarda dostluklar kuruyorlar. Alman çocuklar, diğer milletlerden çocuklar. Ve bunlar, o çocuklar bize geliyor, bizde kalıyor. Bizim çocuklarımız onlara gidiyor. Veliler olarak bizler görüşüyoruz, selamlaşıyoruz, hediyeleşiyoruz. Onların Noel'inde, bayramında hediyeler gönderiyoruz. Onlar bize gönderiyor. 5 yılın neticesinde güzel dostluklarımız oldu. Ama bazen özellikle bayanlar, eşlerimiz şöyle bir yanılgıya düşüyor. Bir adım sonrasında biz Türkiye'deki gibi böyle sıcak ilişkiler kurabiliriz. Ama orada bir kapıyla karşılaşıyorlar. Şöyle bir beklentiye girmemek lazım. Hani biz geldik, bu toplumun içerisinde hemen çok sık ilişkiler kuracağız. Bazı insanlarla oturup kalkacağız. Biz onlardan, onlar bizden etkilenecek ama bugünden yarına bir şey değişmez. Ciddi dostluklar hemen kurulamayabilir. Bunun için belki 10 sene, belki 20 sene, belki 30 sene emek vermek gerekebilir. Biz bu toplumla ilk defa karşılaşmıyoruz. 60 yılından itibaren burada Türkler ve diğer bütün Müslüman ülkelerden ve diğer ülkelerden göçmenler, mülteciler yaşıyorlar. Burada çok güzel ilişkiler kurup çok güzel örnekler oluşturanlar da var ama maalesef çok kötü örnekler oluşturanlar da var. Bu toplum bize bakarken ilk önce bizi bizden önceki 60 yıldır burada yaşayan diğer bütün insanlarla alakalı edindiği kanaatle bize bakıyor. Çoğunluğun kanaati bu noktada kötüyse, iyi ilişkiler kuramamışsa biz 3-0 veya 1-0, 2-0 yenik başlayan takım gibi başlıyoruz ilişkilerimize. Peki burada çocuklarınızla alakalı, onların geleceğiyle alakalı bir kaygınız oluyor mu? Burası çok daha açık bir toplum. Örnek veriyorum, şu an bütün dünyanın konuştuğu bir mevzu LGBT. Çok açık bir şekilde konuşulan, tartışılan bir mevzu Almanya'da. Çok erken yaşlardan itibaren bunlar konuşuluyor, tartışılıyor. Bu daha mı kötü, daha mı iyi bilemiyorum. Onun haricinde ahlaki olarak genç her yerde genç, tehlike her yerde aynı. Burada ben şöyle bir avantaj görüyorum bizim çocuklarımızda. Yaşananların neticesinde onlarda bir bilinç oluştu. Kendini koruma, muhafaza etme ve iyi bir örnek olma, bir temsil keyfiyeti oluşturma noktasında bir bilinç oluştu. Belki Türkiye'deyken düşünmeyeceği veya edinmeyeceği kaygıları burada bu noktada ediniyor, düşünüyor, daha dikkatli davranmaya çalışıyor. Buradaki tehlikeleri daha açık yaşandığı için, daha fark edilir olduğu için ciddi manada görüp sezebiliyor ve bunun için tedbir alma ihtiyacı hissediyor. Hem biz aileler olarak hem çocuklarımız. Çocuklarımızla iyi iletişim kurup onları güvendiğimiz insanlarla birlikte oturup kalkmaları noktasında imkan hazırlayıp bize ait değerleri öğrenmeleri konusunda destek olup bizim onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Çocuklarım açısından düşündüğümde tabii ki kaygılanıyorum, endişeleniyorum ama Türkiye'dekinden daha fazla değil. Burada
Çocuklarımız devlet okullarına gidiyorlar ve gerçekten çok dilli olarak yetişiyorlar. Bir yerden sonra birinci dilleri Almanca oluyor. İngilizce ve Fransızca gerçekten iyi bir seviyede ve aktif kullanabildikleri şekilde çocuklarımız dil öğreniyor. 4 dilli olarak bir çocuğun eğitim görmesi, yetişmesi gelecekler adına çok büyük bir avantaj. İş imkanı olarak, mesleki olarak burada imkanların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o noktada çok bir kaygım yok. Ama iyi insan olarak yetişmeleri, faydalı bir birey olarak etraflarına örnek olmaları bu gayemiz. İnşallah da öyle olurlar. Bugün Türkiye'de gençler, özellikle gençler hep yurt dışında okumak istiyorlar. Yani Evet. geleceklerini yurt dışında kurmak istiyorlar. Siz de böyle kader denk noktasında sizin geleceğiniz olan çocuklarınıza gelecek olarak burada bir gelecek kurma şansınız olmuş. Göçün de bu anlamda bir faydası diyebilir miyiz buna? Kesinlikle yani Rabbimin bir lütfu oldu. Polyanacılık oynadığımı düşünmüyorum veya moral vermek açısından bunu söylemiyorum. Bu benim samimi hissim. 10 binlerce insan Türkiye'den kalkıp deseydik ki biz Almanya'da yaşamak istiyoruz. Bundan sonra burada mesleğimizi yapmak istiyoruz veya bir eğitim bursu almak istiyoruz. Bize hiç kimse bunu vermezdi. Burada oturma hakkı vermezdi. Ve ben bunu şahsi olarak tecrübe ettim. Amerika'ya gittiğimde orada araştırmıştım. Burada hayat kurmak istesem bunun bana maliyeti nedir diye. O gün itibariyle aşağı yukarı bir 500 bin dolarlık bir yatırım yapmak gerektiği ifade edilmişti. Bu Almanya için de 3 aşağı 5 yukarı benzer bir rakam. Biz 5 kuruş para ödemeden bununla alakalı buraya durumumuzu bildirerek müracaat ettik ve bize burada oturum hakkı verildi. 2 sene ben dil öğrendiğim sürede çalışmaya başlayana kadar her türlü benim ve ailemin ihtiyaçlarını karşılandı. Burada üzülünecek, burada kaygılanılacak, burada kederlenilecek bir durum ben görmüyorum. Bakın hesap ortada. Eğer ben öncesinde bunu kendi isteğimle isteseydim ve bunu yapmak isteseydim en az 500 bin dolar, 500 bin euro bir yatırım yapmam gerekecekti. Burada yaşayabilmek için, oturum almak için. Şu an bizlere 5 kuruş ödemeden Rabbim bu imkanı verdi. Yani sahip olunan şeyin kıymetini bilmek lazım ve her gününü değerlendirmek lazım. Geçmişe kader, geleceğe irade nazarıyla bakmak lazım. Bizim açımızdan kaderin hükmü buymuş. Rabbim bize bunu nasip etti. İyi veya kötü, zor veya kolay. Biz bugün buradayız. Bunu değerlendirmemiz lazım. Özendirmek açısından bir şey söylemek istemem. Rabbim herkes için hayırlı olanı versin. Ben şuna inanıyorum. Mevzuya realist olarak bakmak gerekirse, Türkiye'de gerçekten sıkışmışsa, başka bir şey yapma imkanı kalmamışsa, bir şekilde yurt dışı onun için çok çok daha hayırlı görünüyorsa, Rabbim sıkıntısız, zahmetsiz, en kolay şekliyle onlara da nasip etsin. Amin. Doktorlar, yani doktorlardan da şu an Türkiye'den buraya gelen, bütün Avrupa'ya gelen çok ciddi bir rakam var. Evet. Ya doktorların Türkiye'de hani çalışma şartları, koşulları zor, onu biliyoruz ama yani ülkelerini bu şekilde terk edip tabiri caizse kaçarak buraya gelmelerinde başka bir motivasyon var mı? Baskı diyebilirim benim kanaatim. Bir şekilde herhangi bir yerde bir baskı varsa, yani siz orada çok para da kazansanız mutlu olamazsınız. Biz kendimizi ifade edebiliyorsak, gerçekten ne düşünüyoruz, ne hissediyoruz, neye inanıyoruz, yaşam tarzımızın nasıl olmasını istiyoruz, bunu güzelce ifade edebiliyorsak, özgürce, korkmadan ifade edebiliyorsak orada özgürüz. Bunu yapamıyorsa Türkiye'de veya başka herhangi bir ülkede, bunun yapılabildiği ülkelere göç etmek kaçınılmaz bir sonuç. Yalnız şimdi ülkede değerli insanlar, aydın insanlar, yani ülkenin o karanlığı varsa onu aydınlatan insanlar oluyor. Şimdi onların hepsinin yurt dışına kaçtığı bir durumda bu ülke nasıl bu karanlıktan aydınlığa çıkacak? Bu sizin ve benim derdimiz. Bunu toplum istiyor mu, istemiyor mu? Arz ve talep meselesi. Ben şuna inanıyorum. Eğer toplum bunu isterse buna çözüm bulunur. Bu değişir. Ama toplum bunu istemezse, bundan rahatsızlık duymuyorsa ve aksine birilerinin bir zamanlar ifade ettiği gibi ne gelirse başımıza bu okumuş yazmışlardan geliyor diye bir kanaat varsa toplumda da ve kendisini, cahilliğini fark ettiği aynada gördüğünde o aynaya düşman oluyorsa bunu değiştiremeyiz. Toplum bu halinden memnunsa, bu baskı altında yaşamaktan memnunsa bunu değiştiremeyiz. Ama birilerinin toplumun içerisinde bununla alakalı kaygısı varsa, bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, kendisi için, çocukları için özgür bir gelecek hayali varsa o zaman bir şeyler değişir. Türkiye'de yaşarken belki güzellikleriyle, zorluklarıyla işin içerisindeydiniz. Ama şu an dışarı çıktınız. Dışarıdan Türkiye'yi daha gözlemleme şansınız var. Buradan bakınca ne görüyorsunuz Türkiye'de? Bütün sevdiklerim, dostlarım, yakınlarım, akrabalarım, annem, babam, kardeşlerim hepsi Türkiye'de yaşıyorlar. Kimseyi kırıp dökmek, incitmek istemem. Ama benim gördüğüm şey
toplumun gerçekten değişimi istememesi. Siyasi mevzulara girmek istemiyorum ama bir 10 senedir toplumsal bir, sosyolojik bir olay var Türkiye'de yaşanan. Ve son 7 senedir bu çok ağır sonuçlarıyla bütün toplum bunu yaşıyor. Bu acının içine düşmediği, gerek tutuklanan, gerek yurt dışına çıkmak zorunda kalan, gerek işinden atılmak suretiyle bu mağduriyeti yaşayan milyonlarca insan bunun mağduru. Ve bunların eşi, dostu, kardeşi, akrabası hep bu acıyı birlikte yaşıyor. Ve toplum bu ayrışmışlıktan dolayı camide, kahvehanede, okullarda, herhangi bir toplumsal ortamda rahat ve huzur içerisinde birlikte oturamıyor. Herkes birbirine değişik bir gözle bakıyor. Yakınlarıma soruyorum. Sizin dediğiniz gibi olsun. Biz hata yaptık veya bizim gibi düşünenler yanlış yaptı ve sizin tercihleriniz doğruydu. Peki diyorum. Buna hiç itirazım yok. Soruyorum. Sizin bu tercihlerinizin neticesinde 10 yılda veya 20 yılda Türkiye'de hangi mevzu daha iyiye gitti? Eğitim alanında, sağlık alanında, din, diyanet alanında, sosyolojik olarak, ekonomik olarak, hangi alanda, bilimsel olarak Türkiye'de herhangi bir kalem daha iyiye gitti? Mesela hukuk ileriye gitti. O kadar ileri gitti ki artık görünmüyor. Yani bunun cevabı yok maalesef. İyiye giden hiçbir şey yok ama bizim toplumumuz bu taassuptan kurtulmadıkça, yanlışa yanlış demeyi bilmedikten sonra bir şeyler değişmez. Ben 2014 yılında bu hadiseler ilk tartışılıp konuşulmaya başlandığı zaman da ailecek toplandığımız bir ortamda en yakınlarıma şunu söylemiştim. Bakın eğer gerçekten bu insanları seviyorsanız, saygı duyuyorsanız o zaman sizin üzerinize vazife yanlış yaptıklarını söylemek. Eğer siz sevdiğiniz insanların yanlış yaptığını onlara söylemezseniz, dost olarak acıyı söylemezseniz onların hatalarını düzeltmelerine imkan vermezsiniz. Onlar her yaptıkları doğru sanar, siz alkışlamaya devam ederseniz o yanlışlarını yapmaya devam ederler. Peki kırgınlığınız var mı? Kırgınlığım yok. Ben yapı itibariyle öyle bir insan değilim. Üzüldüğüm çok şey var ama kendim için, ama yakınlarım için, insanımız için, ülkemiz için. Ama kırgınlığım yok. Gerek burada, gerek Türkiye'de gerçekten insanları seviyorum. Yarın bir gün de yine bu sevgiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ne yaşanırsa yaşansın, Rabbim içimizden o sevgiyi almasın. Aç sineni, açabildiğin kadar ummanlar gibi. İnançla geril, insana sevgi duy, kalmasın alaka duymadığın, el uzatmadığın hiçbir mahzun gönül deniyor. Ben böyle düşünüyorum. Bize düşmanlık eden insanların bizi tanımadığını düşünüyorum. Onların bizi tanımasına fırsat vermek gerekiyor. Tanıyıp kendi çıkarlarından dolayı veya taassubundan dolayı düşmanlık eden de olabilir. Onu ben değiştiremem. Ama tanımayan insanlar için bizi tanımalarına fırsat vermek gerekiyor. Eğer ben gerçekten seversem, ben gönlümü açarsam, muhataplarım da beni tanırsa, iddia edildiği gibi, iftira atıldığı gibi, kimseye karşı bir kin, nefret, kötülük, düşmanca bir his olmadığını görürse, ben güzel dostlukların tekrar inşa edilebileceğini düşünüyorum. Hayatınızda, eğitim döneminizde değişik göçler yaşamışsınız ama uluslararası böyle bir göç anladığım kadarıyla daha önce olmamış. Yok, sadece ziyaret maksatlı yurt dışına çıkmıştım. Peki böyle bir göçün size hayatta öğrettiği şey ne oldu? Ukalalık yapmak istemem, yanlış bir şey de söylemek istemem ama Türkiye'de şartları, imkanları iyi olan insanlardık. Buraya geldik, tamamen toplumun en alt kademesinde, mülteci kamplarında, suyun olmadığı coğrafyalardan gelen insanların hep birlikte yaşamak zorunda kaldığı kamplarda, 7 ailenin birlikte yaşadığı bir evde 13-14 ay yaşadık. Ben kendi adıma şunu gördüm. Evet, bizim çok ciddi dertlerimiz var. Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Bunlar için üzülüyoruz, kederleniyoruz ve düzeltmek için gayret ediyoruz. Ama onunla birlikte dünyada insanlığın o kadar çok dertleri var ki, o kadar ciddi dertleri var ki, diğer toplumları, diğer milletleri tanıma imkanım oldu kendi adıma. Herkesin görebileceği bir yere bir şey yazmak durumunuz olsaydı veya herkesin duyacağı bir kürsüden seslenme durumunuz olsaydı ne yazmak isterdiniz, ne söylemek isterdiniz? Ben herhalde şunu söylemek isterdim. Anın hakkını vermek lazım. Dün geçti, değiştiremeyiz. Yarın henüz gelmedi. Bugünden yaşayamayız. Ama bugün yapılması gerekenler var. Bugün iradenin hakkını vermek gerekiyor. Sohbetimizin de sonuna geldik. En son olarak ne söylemek istersiniz? Şunu ifade etmek istiyorum. Moralsizliğe düşülecek, hüzünlenilecek bir durum yok ortada. Rabbim bir kader yazmış, bunu yaşıyoruz. Geriye bakarak da yol alınamıyor.
Yönümüzün ileri olması gerekiyor. Önümüze bakmamız gerekiyor ama geridekileri unutmadan. Moralli olacağız, gayret edeceğiz, neticeyi de Rabbimden bekleyeceğiz.